Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz artık serisini çekeceğimiz. Ya artık ilaçları anlatacağız tabii ki, steroid maddelerini tek tek ne işe yarar videolarımız olacak. Ama onun dışında artık söylemler hep teknik video olsun hocam. Yani biz kür dizayn etmeyi öğrenmek istiyoruz. Nacizane hem tecrübelerimize hem araştırmalarımızı hem kitap bilgisi hem de yarışçı arkadaşlarım, kendi yarışma tecrübelerim, işte abilerimizin kürleri ve yöntemlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu hem profesyonelleri, yani bu işi ileri seviye yapanlar, hem de amatörleri ilgilendiren videolardan biri olsun. Balk kürlerini anlatacağım. Şimdi definisyonda da balkta da şunu bir kere cebimize koyduk. Kesinlikle ve kesinlikle formlu dönemimizde steroid maddelerine başlamakta yarar var. Kesinlikle yağ oranımız ve su oranımız çok yüksekken kür tercih etmeyelim. Özellikle balk kürlerinde yani örnek verecek olursam DK'da biliyorsunuz androjenik etki çok yüksek olduğu için bu tip kürlerde, profesyonel kürlerde zaten hani yağlanmak ve vücudun su tutması, temiz beslensek bile, hatta birazcık işte dirty bulk yapmak istiyorsak bunlara kesinlikle uymamız gerekir. Yani yağ oranı %15'in altında olması gerekir. Bu şartlara uyduğumuz takdirde ilk level, tabii ben yani benim dediğim doğrudur demiyorum size, ama şöyle bakacak olursak aslında olmazsa olmaz Rimabolon ve Boldenon'dan geçiyor. Ve testosteron enantat veya spionat. İlk kürden sonrasında bu sustanon da olabilir. Şimdi dizayn konusuna gelelim tekrar, hemen geri dönelim konuyu dağıtmadan. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ilk kürde, ilk levelde miligramları çok dalgalandırmaya gerek yok. Yani kick start yapıp işte dianabol ile başlayıp yüksek bir dianabol ve ilk hafta bazı kür ve şeylerde 1500 miligramlara kadar, sadece ilk haftadan bahsediyorum, yüksek testosteron alıp 750'lerle devam edebileceğiniz kürler var. Bu kick start için, yığınlama, istifleme için yararlı bir durum. Bu istifleme sistemini kullanabilirsiniz ama bu artık birazcık profesyonele kaçan bir durum olduğu için amatör düzeyde, hele ilk kür düzeyinde sabit dozlarla sonuna kadar 12 ile 20 hafta aralığında gidiş yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, hep tabletler soruluyor. Tabletleri çoğu videomda anlatmıştım. 6 haftayı lütfen geçmeyin. Hem çalışma prensibi olarak hem de karaciğer ve böbrekteki toksit oranı yüzünden 6 haftalık bir durumdan ibarettir. Şunu da söyleyeyim size, aslında ilk kür olduğu için tableti koyduk ama şimdi 3 yıl 4 yıl küçük aralıklarla küre devam eder profesyonel ve bu işi devamlılık şeklinde yapanlar. Onun için tabletleri aslında ciddi bir definisyon kürü girmediği sürece, hani Winstrol tabletlerden falan bahsetmiyorum, işte turinabol bile koyulmaz. Hani tableti edersiniz ki vücudunuzda karaciğer yorgunluğu ve diğer hormonlarınızı dengede tutmak çok daha kolay olur. Yani kür içinde anti-ostrojeniklerle, işte diğer şeylerle kürü kontrol, yani formu kontrol etmek ve kürü kontrol etmek bu şekilde mümkündür. Şimdi ikinci level, işte ben kürümü yaptım hocam, tamam, şöyle karar verdim. Boldenon, testoenantat, işte dianabol kullandım ilk 6 hafta. İkinci kür nasıl olacak? Şimdi 1, 2, 3, 4 diye gidecek olursak, aralar kısa değilse aynı kürle bile devam edebilirsiniz. Şöyle bir algı oluşuyor. Diğer kürümde daha çok miligramlara çıkacağım. Yani miligram tabii ki kişisel bir durumdur ama yani siz çok verim aldıysanız bir sonraki bu artık bana az geliyor ve işte ben daha çok almalıyım olgusu yanlış bir olgu. Bunu unutacağız. Kesinlikle aynı kürlerle de devam edilebilir. Tabii şimdi level arttıkça ben kürümü geliştirmek istiyorum, daha çok etki almak istiyorum ve hocam işte sizin dediklerinizi yaptım, su oranım daha düşük ve balk kürüne uygunum. Antrenman düzeyim de, beslenme düzeyim de artık bu hayata uygun. Ya o zaman mesela Deka, Boldenon, Primabolon üçü bile birlikte testosteron karşılığıyla mix kürler yapabilirsiniz. Tabi artık bu kadar birazcık pro seviyeye ve artık leveller yükseldiği zaman şunu unutmayın. Artık dediğim gibi bu küre tablet koymasanız da olur. Şimdi testosteron işte kaç miligram alacak? Yani şimdi şöyle kaynaklar 750 ile 1000'e kadar
kürler var. Çok spesifik kürler var tabii böyle. Ama düşünün, kitap bilgisinde bile şöyle diyor. İntihar seviyesinde kür diye bahsediyor. Yani hep şunu diyorum. Az ilaçla zaten ve natürel dönemde kas inşa edemeyen işte steroidli dönemde de çok büyük bir şey beklemesin. Yani bu sabır ve yıllara yayılan bir kombinasyondur. Onun dışında işte ikinci levelde hocam işte deka yaptık, bilmem işte şunu yaptık. Ben bu verimleri aldım. Definisyonu tabii başka bir videoda şey yapacağım için araya definisyonu sokmadan şunu işte yine Trenbolon enantat kürü yapabilirsiniz. Parabolon hem definisyon hem de şeye uygun olduğunu düşünüyorum. Bal kürlerinin belli bir kısmına uygun olduğunu düşünüyorum anabolik etki yüzünden. Bu anabolik etkiyi kullanmak için de açıkçası bu şekilde dizaynlar yapabilirsiniz. Balkta işte miligram, tekrar başa dönüyorum. Miligramlar hani çok artacak, işte ben böyle sizin arttıracağınız işte bunu tabii bu dizayn etmeyi biraz anlattım ama o tamamen çok kişisel, birazcık tehlike boyutu daha fazla olan insülinle ve growth'la, yani harcamalarınızı, profesyonelliğinizi ve tasarrufunuzu artık oraya yönlendirmeniz gerekiyor. Yani peptit veya işte peptit kürleri, yani açıkçası steroid kombinlerini aşırı geliştirmeniz mümkün değil. Aslında Amerika'yı keşfetmeye benzemiyor. Mix kürler, işte yapılacak temel kürler aslında balkta belli. Hatta şöyle yöntemler de olduğunu varsayarsak, yani primabolon yapıp yıl boyunca 5-6 ay primabolonu kesmeden yapan arkadaşlarım da var. Zaten Arnold'un da favori şeylerinden biri. Arnold tabii ki çok büyük bir sporcu. Hani biz ona eleştiri sunarsak komik duruma düşeriz ama bu makalelerden okuduğum şey tabii çok yüksek miligramlar yapmış. Yani rimabolonu binlere falan çıkmış. Tabii ki o dönemin ve bu döneminde temiz ilacı olduğu için işte boldenonlar, dekalar, bilmem neler yerine onları yapmış. Yani şimdi şunu da unutmayın, hatta bir yazı yazmıştım. Yani iyi sporcu iyi antrenör olacak diye bir şey yok. İyi vücutlu olanın bilgisi yüksek olacak diye bir şey yok. Hatta şöyle, vücut geliştirmede çok bir şey yapmamış, yarışma bile yapmamış, bilgisi çok üst düzeyde insanlar var. Yani bu işin hobi haline getirip araştıran kür uzmanları var yurt dışında. Türkiye'de de bu işi hiç yarışma, podyum yapmadan da çok iyi bilen ve bilgi alışverişi yaptığımız insanlar var. Burada da araştırmanızı bu yönde yapın. Tekrar biraz böyle nasihat olacak ama tekrar konumuza dönmeden önce şunu da söyleyeyim. Kendiniz araştırmadığınız, işte okumadığınız sürece ne yazık ki işte birinin doğrusuyla gitmek zorunda kalırsınız. Her size hoca bir şey dediğinde antrenör onunki doğruymuş gibi gelir. Oysa ki bizim bilgilerimizi birleştirip analiz yeteneğinizi arttırabilirsiniz. Kararı zaten siz verin. Hani başlama kararında bile amiyane tabirle aslanım koçum diye hocanın gazıyla veya işte size bu kür sonunda bu olursun, şu olursun falan. Ben mesela o sorulara cevap vermiyorum. Onu yaşayarak öğreneceksiniz. Çünkü bunu beslenme, antrenman ve işte yaşayışınız ve genetik yeteneğiniz belirleyeceği için, onun için çok da hani kürü, yani şu şekilde bir yaşantı içine girmeyin. Tabii ki çok konsantrasyon istiyor. Aynı zamanda da kafa rahatlığı isteyen bir şey. Onun için durum bu iken balk kürüyle alakalı anlatacağım. İşte insülin ve growth'a geçmiştim. Hemen toparlayayım, başa döneyim. İşte yapılacak temel şeyleri aslında anlattığımı düşünüyorum. Teknik şekilde işte yazarak da size örnekler vereceğim. Onun dışında işte insülin, growth ve karşılığı, işte growth'un karşılığı insülin. Tabii kürlerde de şöyle 30 ünitelere kadar çıkan insülinler var ama sakın lütfen çok dikkat edin. Çünkü bu 30 ünite şey, yani bu steroid gibi yani steroidden daha kötü duruma sokabilir. Şeker hastalığıyla, şeker komasıyla, işte hele beslenmede çok üst düzey insanların yapabileceği bir şey. İnsülin çok ciddi bir hormondur. Onunla birlikte
Bir de growth ve insülin dengesi birbirini dengeleyen şeyler. İnsülin çok iyi yağ yaktığı için orta vadede ikisinin birlikte kullanılmasından yanayım. Çünkü bana şöyle sorular geliyor. İnsülin tek kullanılabilir miyim? Tabii ki ölçü almak için tek kullanılabilen bir hormon. Fakat ne yazık ki mekanizmada yağ yakmayı zorlaştıran işte enerji kaynaklarını farklı yönde kullanmasını sağladığı için karbonhidrat yakamaz hale geliyor. Ne yazık ki yağ atmakta çok zorlanıyorsunuz. Growth'la birleşmediği zaman da bence çok isabetli bir şey değil. Yapılmaz diye böyle çizik atmıyorum üzerine. Ama bence çok avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Ben şimdi bulk kür olduğu için bunları da size ekliyorum ki sizin modifiye edeceğiniz kısımlar bunlar. Onun dışında peptitlerde de peptit kürleriyle alakalı çok tavsiyem olabilir ama şunu unutmayın. Tabii ki kanalımızı çok öğrenci seyrediyor ve bu tasarruflarını kesinlikle son açtıklarıyla ve son paralarıyla yapıyorlar. Onun için biz en ekonomik halini JJJ DAK uzun esterlisi de var, kısa esterlisi de. Benim için çok fark etmiyor. Uzun esterli olursa biliyorsunuz 3 günde bir enjeksiyon yaparsınız. JJJ kullanabilirsiniz. GRP 6 veya GRP 2 ile destekleyebilirsiniz. Bu minimum kürdür. Uzun kullanmanız. Bakın GH'la peptit 4 ile 6 aylık bir durum döngüden oluştuğunu düşünürsek en minimum şeyler bu. Growth'ta da soruyor. Kaç ünite yapacağım? Şimdi kaç ünite yapacağım sorusunu 6 aylık planınızı yapın. Bütçenize göre ayarlayın. 2 ünite bir işe yaramaz diye düşünmeyin. 2 ünite devam ederken hedef işte plaj olabilir, yarış olabilir. Tasarrufunuzla yani son merminizle de açıkçası 4'e çıkabilirsiniz. Peptit'te GRP 6 veya GRP 2 hemen toparlayayım. JJJ dedik. Onun dışında tabii ki ve hani ben bu kürü de geliştirmek istiyorum. Maddi durumum iyi. Bulk küründe bir seviye daha atlamak istiyorum. O zaman tabii ki IGF. IGF neredeyse dolaylı yönden aslında zararı da en aza indirgeyerek yapılan IGF işte karaciğerden salgılanan IGF inanılmaz büyük bir avantaj şey yapıyor. Tabii ki hani biz kanal olarak benim kanalımda hani şu sahtedir, şu orijinal değildir şeyin hani tartışmasına girmeyeceğim. Hepinizin orijinal bir ürüne ulaştığını düşünerek ben bu videoları yapıyorum. Miligramları da verirken öyle veriyorum. Tabii ki bizim camiamızda sporcular bu işe hakim ama dışarıdan amatör yapanların bu sistemi veya işte hangi bizim dilimizle hangi ilaç çalışıyor çalışmıyor bilmesi ve miligramlarındaki işte fireyi bilmesi mümkün değil. İyi bir kaynağınız varsa eğer bir IGF alın ama şöyle söyleyeyim hani bu biraz oksandrolon gibi düşünün. Yani öyle 100'e 200'e IGF bulamazsınız. Ciddi bir IGF ne yazık ki 400-500 TL civarında daha da pahalı olan markalar var. Bu bütçedeyseniz IGF'de tabii ki steroid kürü, JJJ yaptık. Mesela GRP yaptık. IGF'i de koydum mu inanılmaz durum oluyor. Tabii daha da profesyonel olacağım derseniz MGF'ler çok kısa esterli, bölgesel. Bir de MGF'de şöyle bir pek MGF'de işte bölgesel gelişimlerden bahsediliyor. Aslında o bölgesel gelişim şu. Bu çok hızlı karıştığı için, hızlı yenileme yaptığı için bölgesel olduğu düşünülüyor. Fakat o yüzdesi çok düşük. Yani oraya işte varsepsime yaptım, işte bacağım böyle oldu falan. Onun esterinden dolayı olan bir durum. Tam bölgesel diyemeyiz. Yani inşallah bu videom yararlı olmuştur. Artık böyle seriler çekeceğiz. Biraz teknik anlatacağız. Biraz böyle kopuk anlatmış olabilirim ama biraz böyle kafa karıştıran bir konu. Size en doğruyu vermeye çalışıyorum. Evet, şimdi biraz da sosyal mesaj verelim. Birbirimizi sevmediğimiz bir ortamdayız. Sevgi en kolayı, nefret büyük enerji ister. Onun için birbirinizi sevmeye çalışın. Hiçbir sporcu birbirine rakip değildir. Savaşınız kendinizde olsun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.